Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber benden çok beklenen bir telefonla yani Honor 200 alınır mı? 20.000 TL'ye bizlere neler sunuyor? Bunun hakkında konuşacağız. Açık konuşmak gerekirse ilk çıktığında fiyat avantajı olmayan bir cihazdı. Çünkü 30.000 TL gibi gerçekten yüksek bir fiyatla gelmişti. Ama şu anda çok daha mantıklı bir konumda diyebilirim. 12 GB RAM, 512 GB depolamayla Honor 200'ü Ekim ayında 20.000 bandında bulabilmek mümkün. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak tasarıma baktığımızda açıkçası hem önden hem de arkadan buradaki tasarım anlayışı genel anlamıyla Honor 90'ın devamı gibi diyebilirim. Kamera modülü kasa yapısıyla benzer ama burada Honor 90'a nazaran ikili kamera düzeni yerine kameralar oval bir şekilde yerleştirilmiş. Arka kapakta da mat bir yapının kullanıldığını söyleyeyim. Çok fazla parmak izi bırakmıyor. Çerçeveler keskin, net hatlara sahip. 7.7 mm kalınlık ve 187 gramlık ağırlığıyla özellikle boyutunu oranla düşündüğümde hem ince hem de hafif bir telefonla beraberiz. Ama hem arka kapak hem de çerçeveler plastik bir yapıyla geliyor. Bu fiyat bandında malzeme kalitesi olarak rakiplerinin biraz gerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta da çerçeveler çok ince. Bu da cihazı biraz daha üst segment gibi gösteriyor. 6.7 inç AMOLED Full HD Plus 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki HDR, DCI-P3 renk uzayı ve 10 bit renk derinliği gibi üst düzey teknolojilerle de birlikte geliyor. Ekranda renkler, kontrast oranı ve doygunluk tarafında gerçekten başarılı bir telefonla birlikteyiz. 5 milyona bir kontrast oranı buradaki en önemli artılardan ve bana sorarsanız bu ekranı rakiplerinden ayıran en önemli detay kesinlikle parlaklık. 4000 nit maksimum parlaklığı görüyoruz. Parlaklık anlamında her türlü ortamda fazla yeterli ve 120 Hz'i de net şekilde hissettiriyor. Donanım tarafında Snapdragon 888'e yakın bir işlemciyi yani Snapdragon 7 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 12 GB RAM, 512 GB depolamayla da birlikte geliyor ve bu işlemci Antutu'da 800.000 alabilirken PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda orta ayarlar 60, yüksek ayarlarda da 40-45 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Genel olarak oyun performansı bu fiyat bandı için gayet yeterli diyebilirim ve uzun süreler PUBG gibi oyunlar oynadığınız zaman çok da fazla ısınmıyor. Hem stabilite hem de verimlilik anlamında iyi bir işlemci. Arayüzde, menüde, uygulamalar arasında geçerken de herhangi bir yavaşlık, donma, takılma, kasma sorunu yaşamıyoruz. Gayet akıcı ve pürüzsüz bir şekilde çalışıyor. Burada bir hafıza kartı desteğimiz yok ama zaten 512 GB'lık bir depolama ile geldiği için depolama konusunda problem yaşayacağımız bir cihaz değil. Honor 200 ile Call of Duty Mobile'de 1 saat boyunca düşük ayarlar 90 FPS'te aralıksız şekilde oynadığımızda çok nadir FPS dropları olabiliyor ama genel olarak dalgalanma olmadan gayet iyi bir oyun deneyimi aldığımızı söyleyebilirim. Evet, bir oyuncu telefonu değil ama performans anlamında sizi kesinlikle üzmeyecek. Benim oyunla işim yok. Telefonu alıp 3-4 yıl uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız da bu donanım gayet yeterli. Kamera tarafında arkada üçlü bir kamerayı görürken ana kameramız 50 megapiksel, f1.9 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX906 sensörü burada kullanılmış. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksel f2.4 telefoto lense yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımda özellikle aydınlık ortamlarda ışığı doğru bir şekilde aldığımızda fotoğrafların detayları, renkler, kontrast oranı her şey olması gerektiği gibi oldukça başarılı diyebilirim. Özellikle ana kamera tam bir amiral gemisi düzeyinde. Buradaki sensörün aynısını Xiaomi 14T'de görmüştük. Ön tarafta da 50 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 ve Full HD 60 FPS çekimler yapabileceğiz ve OIS ile beraber titreşimleri çok iyi bir şekilde engelliyor. Hareketli çekimlerde de OIS işini iyi yapıyor. Fakat bu kadar iyi bir ana kamera sensörüne rağmen 4K 60 FPS'in olmaması bence önemli bir eksi. Çünkü bu donanımda 4K 60 FPS'in mutlaka olması gerekiyordu. Genel kamera performansını fiyatına oranla değerlendirirsem fotoğraf tarafında bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Eğer kamerada birinci odağınız fotoğraf kısmıysa Honor 200 kesinlikle değerlendirilebilir. 5200 mAh batarya ve 100 Watt hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. Ortalama 25 dakikada sıfırdan 100'e şarj edebiliyoruz. Evet, 7 Gen 3 bu fiyat bandında performans olarak çok uçup kaçmasa da en önemli noktası kesinlikle verimlilik. 5200 mAh batarya ve 7 Gen 3 birleştiğinde ortalama bir kullanımda 10-11 saat ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Ki bu noktada
batarya anlamında bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Yazılımda da Android 14 ve MagicOS 8 ile birlikte geliyor. 2 yıl Android, 3 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Arayüz deneyimi olarak HarmonyOS ile benzer diyebilirim. Arayüz deneyimi kusursuza yakın. Menü akıcılığı uygulamalar arasında geçerken gayet pürüzsüz bir deneyim alıyoruz. Kullanması gerçekten kolay ve sade bir arayüz. Hoparlör kısmında da stereo Dolby Atmos hoparlörleri görüyoruz. Ses yüksekliği ve ses kalitesi anlamında basslar ve tizlerin ayrımı ve genel deneyimde müzik dinlerken, oyun oynarken ses performansı gayet tatmin edici. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucumuz var. Hem yüz tanıma hem de parmak izi okuyucu kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Ve tabii ki çift sim desteğimiz var. Burada eSIM'i de kullanabileceğiz. Suya ve toza karşı ise maalesef herhangi bir dayanıklılığımız yok. Dostlar, şimdi en önemli kısım, bu fiyatlara Honor 200 almak gerçekten mantıklı mı derseniz, açıkçası özellik dengesi ve fiyatını oranla düşündüğümde bu fiyat bandındaki en güçlü modellerden biri. En önemli iki rakibinin yani Poco F6 ve S23F'nin fiyatları yükseldi. İkisi de şu an 22-23 bin bandında bulunabiliyor. Yani şu anda Honor 200 20 bin bandında tek başına kaldı. Honor 200'ün en önemli artısı ekran, kameranın fotoğraf tarafı ve batarya performansı. Yani ben kaliteli ekran istiyorum, iyi fotoğraf çekebilen, aynı zamanda telefonu çok yoğun kullanıyorum. Batarya olarak bu fiyatlarda alabileceğim en iyi cihazı istiyorsam Honor 200 çok mantıklı ve performans olarak da fena değil, ama bu fiyat bandında malzeme kalitesi ve suya ve toza karşı dayanıklılığın olmaması Honor 200'ün en önemli iki eksisi. Yani fiyat performans olarak düşündüğümde Honor 200 şu anki fiyatını kesinlikle hak ediyor ve Honor 200'ün güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve son olarak fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Honor 200 sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.